Yeniden merhaba. Sana da merhaba, bana da merhaba, Ziya Hoş Hocama da geldin. merhaba. Merhaba, hoş bulduk. Ziya Mocan, Doktor Ziya Evet. Mocan, kendileri efendim iç hastalıkları uzmanı ve profesörü, endokrin hastalıkları uzmanısınız. Özellikle diyabet konusunda çok şeysiniz. Genel dahiliye hasta diyelim. görüyorsunuz. Genel Evet. dahiliye ama anti-aging'de de Evet. ilginiz yok değil. Anti-aging konusunda da bayağı kafa yorduğunuz biliniyor. Evet. Evet, gizli diyabet nedir efendim? Diyabet olduğumuzda kimseye söylemememiz lazım. Ne diyorsunuz? Sır gibi Gizli saklayınca diyabet eskiden bilinmiyordu tabii. Çünkü sonra bakıldı ki diyabet hastaları, şeker hastalarının %50'ye yakını, %30 ile 50 arası hiçbir şekilde fark edilmeden hayatlarını sürdürüyorlar. Ama nasıl sürdürüyorlar? Kötü olarak, yani vücutlarını içten içe yeniyor ve körlüklerle, böbrek yetmezlikleriyle karşımıza çıkıyor. Türkiye'de de zaten körlüklerin en önemli sebebi gizli şeker hastalıkları. Ben de gizliyse bırakın kalsın, niye rahatsız ediyorsunuz insancıkları diyecektim ama Evet. öyle Maalesef, değilmiş. maalesef Öyle çok değilmiş. tehlikeli. Bence en tehlikelisi o. Onun ortaya çıkarılması bizim için çok önemli. Çeşitli yöntemlerle çıkartabiliyoruz, laboratuvar testleriyle. Hastaların şikayetleri oluyor tabii gizli şekerde, bazı şikayetleri oluyor. Özellikle işte açken fenalık hissi, geceleri kötü rüyalar görme veya yemekten 1-2 saat sonra fenalık hissi. Bunlar hipoglisemi dediğimiz şeker düşüklüğüyle ortaya çıkmaya başlıyor ve daha sonra gizli şeker ve şeker hastalığı olarak da ortaya çıkabiliyor, çıkmaya da biliyor, biz çıkartabiliyoruz yani. Yani bir kişi kendiliğinden nasıl şüphelenmeli? Aynen. Bende gizli şeker var diye. Yemekten 1-2 saat sonra fenalık hissi Evet. varsa. Fenalık hissi ne mesela, onu ben yani hani böyle bir Şöyle bir kere dalgınlık, halsizlik, uyku hali. bunlar oluyor yani yemek Evet. yani öyle demeyin. Şimdi siz Yani- söyleyince hemen kendisine dönüp bakıyor insan. Ama hepimizde olmuyor mu zaten bunlar? Normalde böyle yemek yiyince özellikle böyle bir Şimdi yemek yedikten sonra Sonrasında. tabii ki kan bağırsaklara esas gitmeye başlar. Yani beyine giden kan miktarı biraz azalır. Bu herkeste olacak bir şey ama bizde 2 saat sonra değil diyorsun. 2 saat sonra değil bir. 2 saat sonra biz canlanırız. Evet, doğru. Şekerimiz yükselir şey olarak ve daha kuvvetleniriz diyelim. Ama o gizli şekerlerde o 2 saat sonra başlamaya başlıyor. 1-2 saatten sonra başlıyor. Yani o açıdan çünkü tabii ki yemekle kan şekerimiz yükseliyor. Ondan sonra tabii ki insülin hormon reaksiyonu oluyor ve insülin ani olarak şekeri bu sefer düşürmeye başlıyor ve hipoglisemik ataklar oluşmaya başlıyor. Yani şeker düşüklüğüne bağlı. Kısaca insülinin dengesiz salınımı. Aynen. Yani dengesiz. Evet. Dengede olması gereken bir hormon Evet. çığırından çıkmış, Çıkıyor. kafasına göre ortalıkta dolaşıyor. Daha Evet. sonra da bendeki hormon bitti, hadi bana eyvallah Hadi deyip ya. çekip gidiyor, ortada kalıyoruz. Ortada kalıyoruz. Ve işte ondan sonra o arada vücutta bazı değişiklikler oluyor ve görme de bozukluklar olabiliyor. Körlüklere gidiyor. Şeker hastalığında neden görme kayboluyor? Neden böbrek hastalıkları oluyor veya neden işte el ve ayaklarda organ Evet. kaybına kadar giden problemler oluyor? Sebebi nedir hocam? Sebebi damardır, damarlarımız. Damarlarımız işte kabaca ince damarlar ve kalın büyük damarlar diye ayrılıyor. İnce damarlarımızda hasarlar oluşmaya başlıyor ilk başta. İnce damarlardan en çok kanı beslenen organlarımızın başında böbrek gelir, göz gelir ve tabii ki burada reaksiyon olması, damar hasarı olması nedeniyle kan az gitmeye başlıyor. Ve damar duvarı, çeperi bozuluyor ve yırtılıyor. Yırtılınca kanamalar oluyor göz dibinde. Böbreklerde de benzer değişiklikler oluyor. O açıdan ilk başta damarlar. Büyük damarlarda da damar sertlikleri, ateroskleroz dediğimiz hadiseler oluşuyor. Aslında o zaman biz buna diyelim, şeker hastalığı demeyelim, şekerin adı güzel çünkü. Şeker hastalığı yerine aslında kılcal damar hastalığı desek daha da yerinde olmaz mı? Çok doğru olur, çok doğru olur. Damarları ilk başta etkiler çünkü şeker hastalığı. genetik mi yani baktığınız zaman, yoksa böyle sonradan kazanılan bir rahatsızlık İkisi- mı? Beslenme alışkanlıkları, hayat Yani- tarzına bağlı olarak. Doğru. İkisinin de etkisi var. Tip 2, tip 1 diye biz bunu ayırıyoruz. Tip 1 çocukluk şeker hastalığıydı. Eskiden işte 20 yaşa kadar, sonra bakıldı 30, şimdi 40 yaşından altında
tip 1 yani çocukluk diyabeti oluşabiliyor. Bir de 40 yaşından sonra tip 2 dediğimiz daha kilolu olanlarda ve erişkinlerde gördüğümüz tip 2 hastalığı var. Genellikle tip 2 bir kalıtsal bir etki olabiliyor. Yani çocuğunda biz soruyoruz şeker hastası ile gelenlere annenizde babanızda şeker var mı diye. Tip 2 olanlarda çok daha fazla bir ilişki var. Evet. Çok ilginç. Peki hamilelik zamanında bir oynuyor bu Evet. insülin yerinde durmuyor. Evet. Hamilelik diyabeti deniyor Evet, burada. evet. Peki tam olarak nedir? Şimdi hamilelik diyabeti eskiden çok masum bir diyabet diye kabul edilirdi ama şimdi bakıldı ki hamilelik diyabeti olanlarda daha sonra kalıcı şeker hastalığı oluşumu çok daha fazla olmakta. Yani o da bir gizli şeker hastalığı diyebiliriz. Onun için hamileliğinde şeker yükselmesi olan, idrarında şeker kaçması olan hamilelerin ileriki hayatlarında da çok yakından takip edilmeleri gerekiyor. Yani şöyle aslında bizim kamyon sola sinyal veriyor ama biz onu görmemiz lazım ama bunu Evet. gören galiba sizsiniz. Yani böyle bir hamilelikte olsun, çocuklukta olsun veya 2 saat geçtikten sonra fenalaşma hissi olmuş birinin ne yapması lazım? Bir Mutlaka. endokrin uzmanına mutlaka veya gitmesi lazım. veya genel dahiliye uzmanına uzmanı. görünmesi Şey de lazım. olabilir, aile hekimi de olabilir. Yani illa endokrinolog olması şart değil. Onlar zaten bir şekilde size yönlendiriyorlar. Mutlaka bir şekilde ortaya çıkartılır. Yani bir hekimin görmesi lazım. Buradaki en önemli faktör yani dolaşan şeker hastalarının %50'ye yakını, %30 ile 50 fark ediyor. Hiç farkı olmadan şu anda aramızda bir şekilde şeker hastası olan vardır ve bunu hiç fark etmeden hayatını sürdürüyordur ama pat diye bir komplikasyon dediğimiz problemlerle ortaya çıkabiliyor. Eyvah eyvah. Gizli olmak iyi bir şey değilmiş yani. Aynen öyle. Şimdi ben mesela siz tabii sorunca az önce hamilelikte tabii ki bu yükselmeler, alçalmalar olunca diyabet nasıl oluyor diye ister istemez şöyle bir korku ile karşılaşıyoruz. Şöyle ki siz böyle iyice hani böyle rakamları da söyleyecek diye hep kendime yaklaştırıyorum. İster istemez 43 yaşındayım. Hamile kalmak istiyorum. Farz edin ki hani böyle tabii ki hayatıma çok dikkat ediyorum. İşte aşırı bir kilom yok filan filan evet ama mesela hamilelikte gelen diyabetin çocuğa geçmesi böyle bir kanun gibi böyle bir şey var Hayır. mıdır? Öyle bir şey? Ha, tamam. Hayır, kesinlikle. Ha, tamam. Hayır. Yani annenin diyabet olması çocuğun riskinin çok yüksek olacağı anlamına gelmiyor. Ha, Ama eğer bir şeker hastası anne ise çocuk fazla kilolu doğuyor. Bir şekilde o zaman onda risk fazla olmaya başlıyor. Onların doğumları da zor oluyor. O açıdan şeker hastası olan hamilelerin çok sıkı takiple ve biz bunlara ağızdan ilaç, şeker düşürücü ilaç hiçbir zaman vermiyoruz. Sadece insülinle takip ediyoruz. İnsülin hormonu vererek hamileliğini geçittiriyoruz şeker hastası olan hamilelere. Yine cahilce bir soru kusura bakmayın. Estağfurullah çok güzel Hamilelikte sorular yapılan soruyorsun. herhangi bir şey bende yok. Yani anne de yok. Ama hamileliği sırasında yaptığı, aşırı tükettiği bir şey belki ya da yaptığı yanlış bir şey bunu Tetikleyebilir tetikler mi? mi çocukta? Çocukta değil, annede eğer şeker hastalığı yoksa çocukta tetiklemez. Ha, süper. Tamam. Yani şimdi burada bir trik nokta var. Yani şimdi biz nasıl çıkartıyoruz bazı şekerleri? Şeker yükleme yapıyoruz. Şeker yükleme hani çok fazla bir tartışmaya girdi bilirsiniz. Yok şeker yükleme tehlikelidir, zararlıdır ve bu çok yanlış bir bilgi. O açıdan eğer icap ediyorsa hekim gizli şekerden şüpheleniyorsa mutlaka şeker yükleme testini yapması gerekiyor. Değil mi? Yani gizli mi? Gizli kalmasın. Aramızda hiçbir şey gizli kalmasın diyorsunuz. Evet. Peki hocam şey olarak baktığımız zaman şimdi 3 aşamada bakıyoruz şeker hastasına. Birincisinde diyetle olayı kontrol altına alıyorsun. İkincisinde oral diyabetikler kullanıyorsun. Evet. Üçüncüsünde insülin, enjektable insülin kullanıyorsun. Yenilikler başka neler var? Yenilikler bağırsak hormonları var. Biliyorsunuz bağırsak bu sırada işte ikinci beyinde çeşitli mikrobiyotalar, çeşitli bakterilerin bizim açımızdan çok faydalı veya zararlı olabilecek etkileri olduğu ortaya çıktı. Bir şekilde yani bağırsakların psikolojik durumlarla ilgisi
ortaya çıktı. Otizmle ilişkisi kondu. Bağırsaktaki mikropların. Şimdi bağırsak hormonları, bağırsaklar hormon da saldılar. Bu çok yeni çıktı. Bu bağırsak hormonlarını biz şekeri düzenleyen bağırsak hormonlarını biz tespit ettik. Yani dünya tespit etti ve bunu ilaç haline getirdi ve biz bunları kullanıyoruz. Vay süper. Güzel. Evet, bağırsak birinci beyin olmaya doğru koşar adım gidiyor. Bakalım olabilecek mi? Ama bir sonraki programda izleyeceğiz bunu. Ziya Hocam, dilinize sağlık. Diyabet ve şeker hakkında kesinlikle benim dahi bilmediğim şeyler öğrendim sayenizde. Estağfurullah. Evet efendim, bizi izlemeye devam ediyorsunuz. Çünkü birazdan yepyeni bir konuğumuzla yine sizin karşınızda olacağız.